Herkese merhaba. Yeni bir kiralık müstakil evler, köy evleri videosu ile beraberiz. Bu hafta ilanlarımızda nereler var hemen söyleyeyim. Kemer, Olimpos, Korkuteli, Seferihisar, Çanakkale, Küçükkuyu, İzmir, İstanbul'da olan müstakil ev ilanlarını inceleyeceğiz. Fiyat aralığı 5.000 ile 10.000 TL arasında olacak. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun diyelim ve çok uzatmadan hemen ilk ilanımıza geçiş yapalım. İlk ilanımız Korkuteli Yelten Mahallesi Hobi Bahçeli Kiralık Ev başlığıyla yayınlanmış. Antalya Korkuteli Yelten Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 844 metrekare brüt, 840 metrekare net alan demiş. Oda sayısı 2+1. Kimden? Sahibinden bir ev. Hemen açıklamalarına bakalım. Ana yola 0, markete, pazara, camiye yakın 2 adet ahırı var. Evin önünde ve yanında ekip dikilecek boş bahçesi var. Gün ısısı, bu güneş enerjisi su için, sıcak su için galiba. Yeni takıldı diyor. Yeni model ev eşyasızdır. Müstakil kiralık ev demiş. Konum ve konuma bakalım hemen. Ne kadar? Mesela Antalya merkezi 61 kilometre mesafede. Biraz daha kuzeyinde kalıyor Antalya'nın ama hani yine gidilebilecek bir mesafe. Hep söylüyorum, araç varsa bir saatte denize veya işte Antalya merkeze gidebilirsiniz. Hemen şöyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Bakın, oldukça geniş bir arazi içerisinde müstakil bir ev. Güzel, böyle önde veranda gibi bir alanı da var. Ya işte tam bir köy evi. Bakın, ahır da varmış. 2 tane ahırı varmış. Böyle hayvancılık yapabilirsiniz amatör olarak. Yani tuvalet, banyolar, işte her müstakil evde, köy evde karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Hani buraların bir elden geçmesi gerekiyor. Ufak çaplı veya işte ne bileyim, sizin zevkinize göre diyeyim. Bunlar da oturup yine her zaman söylüyorum, mal sahibiyle konuşulacak şeyler. Bakın, böyle dışarıda fırınınız da var. Gözlemeler gelsin, gözlemeler, börekler, çörekler diyelim. Hemen ilan, 5250 TL aylık kira var. Depozito belirtmemiş. Kimden, sahibinden olduğunu söylemiştim zaten. Emlakçı komisyonu da vermiyorsunuz. İşte bu söylediğim banyo için, tuvalet için hani düşünürseniz konuşabilirsiniz. Ona göre hani bir orta yol bulursanız sizin için de karşı taraf için de daha iyi olacaktır diyelim. İlan numarasını veriyorum: 117 543 26 26. Bu ilanın linkini videonun açıklamasında bulacaksınız. Hep söylüyorum, niye telefon vermiyoruz? Bu yayını hani bir ay sonra, 2 ay sonra izleyen olabilir. Hani boş yere telefonda kimseye rahatsızlık vermeyelim. İlan linklerini video açıklamalarında var. Zaten hani yayındaysa telefon direkt gözüküyor. Ama yine bulamazsanız da e, yorumlarda yazın. Biz size telefon numarasını iletiriz diyelim. Hemen hızlıca ikinci ilanımıza geçelim. İkinci ilanımız İstanbul Hadımköy'de kiralık bahçeli müstakil ev. Biliyorsunuz İstanbul'dan, yani en çok izleyicimiz İstanbul'da ve onlar da böyle hani ayrılamayanlar var İstanbul'dan. Ee, Böyle müstakile bakar mısınız diyorlar. Bu da onlardan birisi. 8.000 TL kira fiyatı var. 70 metrekare brüt, 65 metrekare net bir alan var. 2+1. Depozito 16.000 TL istiyormuş. Kimden? Sahibinden bir emlak bu da. Hadımköy Mahallesi'nde kiralık ev. Lütfen WhatsApp üzerinden iletişime geçin demiş. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Hadımköy biraz daha biliyorsunuz işte İstanbul'un artık Trakya, Tekirdağ tarafına doğru olan bir bölümü. Ama işte müstakil ev de bu tarz daha böyle işte kıyılarda oluyor. Bakın, güzel bir bahçesi var. Bu herhalde 2 katlı bir evin alt katı mı, tam onu belirtmemiş ama ya da üst katı hazır değil mi onu da bilmiyorum. Ee, Ev fena değil. Hani en azından içte böyle çok masrafı yok.
İşte pimapenleri yapılmış. Doğalgazı da var herhalde. O baca gördüm oradan ama. Yani böyle İstanbul'dan ayrılamıyorum ben ama müstakil bir yerde oturmak istiyorum. Bahçem olsun, işte ne bileyim tavuk bakayım, çiçek büyüteyim, ağaç büyüteyim diyorsanız size bir alternatif olabilir. Onun için aldım bu ilanı diyelim. Bakın burada kroki yapmış. Köpek için kafes demiş. E, Köpek için bir alan bile bırakmış. Yatak odası var, çocuk odası, merdiven giriş, salon, mutfak, banyo. Evet, bu ilanımızda İstanbul Arnavutköy'den 8.000 TL kiralı bir yer. Hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Diğer ilanımız neredenmiş? Yine İstanbul'dan ama bu sefer Anadolu yakasından. 6.000 TL kira fiyatı var. İstanbul Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 195 metrekare net, 100 metrekarede pardon brüt 100 metrekarede net alanı var. 3 artı 1 kimden? Sahibinden ve yalnızca aileye diye not düşmüş. Açıklamada sadece o yazıyordu. Yani işte bu da biliyorsunuz söylüyorum başka ilanlarda da söyledim. Hani İstanbul'da böyle müstakil ev demek gecekondu demek. Muhtemelen çatıda bakın problemler var. Buralardan su almış gibi duruyor. Ama böyle güzel bir bahçe, ağaçlar güzel coşmuş durumda. Yani evin belli ki bir tadilatı bir şeye ihtiyacı var. Hani İstanbul'dan ben ayrılamıyorum, Anadolu yakası taraflarındayım diyorsanız hani mal sahibiyle görüşüp bak kardeşim hani buranın çatısı akıyor belli. İşte hani içinde de yapılacak bir şeyler var. Hani ona göre bir orta yol bulalım, biraz elden geçirelim, kiradan düşürelim gibi bir teklif iletirseniz belki yardımcı olur, bilemiyorum. 6.000 TL makul bir fiyat İstanbul şartlarında. Diyelim daha fazla uzatmayalım. Bir diğer ilanımıza hemen geçiş yapalım. Diğer ilanımız neredenmiş? Bu da Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Bahçedere köyünde 2 artı 1 kiralık demiş. 10.000 TL aylık kirası var. 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 85 metrekare net alanı var. 120 metrekare de bahçesi var. Depozito 10.000 TL. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne demiş? Oksijen Cenneti Küçükkuyu Bahçedere köyünde 2 artı 1 müstakil evimiz kiralıktır. Küçükkuyu merkezi 4,5 kilometre. Zaten Küçükkuyu biliyorsunuz denizin dibinde, yani denize kıyısı var. Şöyle bir bakalım. Bahçedere'de oraya 4,5 kilometre mesafedeymiş. Evet. Ya işte 4 kilometre denize 4 kilometre bir mesafe. Ne bileyim böyle bir motosiklet, skuter, bisiklet vesaire ile bile gidip gelebilirsiniz. Hatta yürüyerek bile gidilebilecek bir mesafe. Spor yapmış olursunuz diyelim. Hemen şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim. Böyle dik konumda çekmiş. Çok şey olmuyor ama şöyle inceliyorum da ilk etapta temiz gibi dedim ama üzeri saç bir yer. Yani çok şey de değil. Yerler fayans, ahşap, tavanlar ahşap, e, böyle kötü gözükmüyor ama böyle çok detaylı da bir fotoğraf verememiş. Ama nispeten daha bir yani diğer baktığımız ilana göre evet işte mutfak e, birazcık böyle yine elden geçebilir. Salon da yine parke vesaire yok. Eski tip şeylerden taş döşeme mi derler buna? Terrakota mı diyorlardı öyle bir şey. Ama yine de çok fazla işi yok. Banyo, mutfak, banyo, tuvalet göstermiyor ama yine hep söylüyorum mal sahibiyle bunlar konuşulacak şeyler. Bahçeli bir ev, böyle Küçükkuyu'da güzel bir yer. Assos'un içinde diyeyim artık yani Behramkale'ye vesaire yakın Assos bölgesinde diyelim. 10.000 TL
aylık kirası var. Böyle hem satın almadan önce böyle bir deneyim yaşayayım derseniz veya hani komple ben artık büyük şehirden geçeyim derseniz ideal olabilecek bir ilan diyelim. İlan numarasını iletiyorum. 117 523 523 okuyamadım. 2758 yine hatırlatıyorum. Bu ilanın linkini video açıklamasında bulacaksınız. Eğer ki bazıları dediğim gibi onu yapamıyor veya göremiyor, bulamadığınız bir link olursa lütfen yorumlarda bize yazın. Biz size iletiriz. Diyelim ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Başlığı Exper'den Olimpos Yazır'da doğayla iç içe 2+1 kiralık. 9.000 TL aylık kirası var. Antalya Kumluca Yazır'da. 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 85 metrekare net bir alanı var. 2+1. Bina yaşı 2 demiş. Depozito belirtilmemiş. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamamıza bakalım. Dairemiz 2+1'dir. Müstakil ve sakin yaşam isteyenler mutlaka değerlendirin demiş. Önü kesinlikle kapanmaz. Full doğa manzaralı demiş. 100 metrekare. Olimpos'a 2 kilometre mesafe. Adrasan 5 kilometre mesafede. 2 adet balkon, gün ısı, kendinize ait otopark, ısı ve ses yalıtımı, doğu, batı, güney, kuzey cephe hepsini saymış. Şöyle hemen konumuna bir bakalım. Zaten Yazır artık Olimpos sınırları içerisinde diyelim. Yani Çıralı, Adrasan, e, işte Yazır biraz daha içte kalmasına rağmen Olimpos olarak geçen yerlerden diyelim. İşte bakın Çıralı plajına 6 kilometre mesafede. Adrasan tarafına da işte 4 kilometre 5 kilometre mesafede. Alternatif düşünürseniz Antalya Olimpos taraflarını olabilir. Şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım hemen. Evet, ilk fotoğrafımız böyle balkondan güzel çekmiş. Evet, oldukça temiz bir durumda ev. Bakın buranın işte duşu, tuvaleti, odalar her şeyle yapılmış durumda. Böyle size ekstra masraf çıkaracak bir şey yok. Müstakil evlerde hep söylüyorum genelde bu mutfak, tuvalet, banyo biraz problemli oluyor. Gayet temiz, benim hoşuma gitti. Doğa manzarası da var köyün içerisinde. Böyle yeni bir yaşam arzu ederseniz 9.000 TL kirasıyla sizi bekliyor diyelim. İlan numarası 114 802 97 21 Antalya Olimpos'taki bu evimiz diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bunda ne demiş başlığımızda? Kemer, Kuzdere'de portakal bahçesi içerisinde kiralık ev. 10.000 TL aylık kirası var. 24 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 65 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alan demiş. Açık alan 10.000 metrekare yani 10 dönüm açık alan demiş. Oda sayısı 1+1. Depozito 10.000 TL demiş. Kimden? Emlak ofisinden. Hemen açıklamaya bakalım. Kemer, Kuzdere'de 10 dönüm portakal bahçesi içerisinde bulunan müstakil evimiz kiralıktır. Müstakil evimiz 1+1 ve 50 metrekaredir. Bahçeye bakan bir balkonu olup şehir gürültüsünden uzaklaşmak ve sakin yaşam isteyen aileler için uygundur demiş. Bahçe girişinde üzeri kapalı teras alanı ve kendine ait tandır ocağı vardır. Mutfak dolapları yenilendikten sonra fotoğraflar paylaşılacaktır. Bu 10 dönüm acaba size mi ait? Yani içindeki bu portakalları falan siz mi alıyorsunuz? İlk önce bir konuma bir bakalım da. Yani şöyle bir e, hemen size göstereyim ne kadar denize mesafedesiniz. Yani denize 3,5 kilo 4 kilometre diyelim net temiz. Çamyova 4 kilometre mesafedesiniz denize. Kemer zaten genellikle bilinen bir bölge. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Yani bunu söylememiş. Acaba hani bahçe mal sahibine mi ait, size mi ait? Yani bu 10 dönümden çıkan hasılatla kirayı da ödeyebilirsiniz.
Bununla ilgili bir şey söylememiş. Bakın böyle bahçede fırınınız da var. Böyle yine gelsin gözlemeler, gelsin börekler, çörekler diyelim. Çok güzel bir balkonu var. Yeşillikler içerisinde. Eğer hani gerçekten o evin içi de gayet temiz ve düzenli, bakımlı duruyor. Yani bunu sormak lazım. Eğer bu 10 dönümün şeyinde siz alıyorsanız zaten hani oldukça karlısınız. Ama diyebilirdi hani mahsul benim. Ama mahsul onun olsun. 10 dönüm bahçenin içerisinde oturmanız da ayrı bir keyif bence. Valla hoşuma giden ilanlardan birisi oldu benim. Siz de düşünürseniz kemer taraflarını fiyat olarak da 10.000 TL. Hani artık bakıyoruz böyle çok makul kiralı yerler de çok azalmaya başladı. Bu da Antalya'ya, denize çok yakın. Gayet ideal bir ilan. İlan numarasını söylüyorum: 117 502 51 53. Yine hatırlatıyorum, bu ilanın linkini video açıklamasında bulacaksınız. Bulamazsanız da yorumlara yazın, biz size iletiriz dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız İzmir Seferihisar'dan müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 40 metrekare brüt, 30 metrekare net. Açık alanda 700 metrekare demiş. Oda sayısı 1+1. Depozito 7.500. Kimden? Sahibinden. Bir ilan açıklama: 30 metrekare eşyalı müstakil, Seferihisar Orhanlı'da yol üstündedir demiş. Önünden belediye otobüsleri geçiyormuş. Ürkmez sahili 12 kilometre, Seferihisar'a 16 kilometre. Elektrik ve suyu, ayrıca deposu varmış. Bunlar kiracıya aitmiş. Tuvalet, mutfak, banyo mevcut. Bahçesinde sebze yetiştirebilirsiniz demiş. Kanun gereği kira sözleşmeleri en az 100 gün yapılacaktır. 3 aylık kirada peşin alınır demiş. Yani bu günübirlik evlerden değil diyor, yani aylık olarak tutacaksınız diyor tutarsanız. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Yani konuma bakmadım, zaten yazmış. Denize 12 kilometre mesafe demiş. Seferihisar'a da 16 kilometre mesafe demiş. 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. Bu işte konteyner evlerden, bu da yine. Yani böyle kalabalık aileler için tabii ki zor olmaz diyeyim, hatta zordan da öte. Ama böyle iki kişi bir çift için veya tek kişi yalnız biri için olabilir. Neden? Çünkü 700 metrekarede bahçesi var. Tam böyle istediğiniz bir doğal yaşam şeyi olabilir. Seferihisar'da biliyorsunuz, Sığacık, Seferihisar birden böyle coşup popülerliği çok yükselen yerlerden. Urla ile beraber. Son bir 5-6 senedir diyeyim. Ee, Yani ev hakkında çok söylenecek bir şey yok. Çünkü konteyner, prefabrik bir ev. Ama Seferihisar lokasyona göre de fiyat yani makul sayılabilir. Çünkü biliyorsunuz oralar hep günübirlik ev veya işte yazlık sezonluk kiralamalar üzerine kuruluyor. Onlar da çok yüksek fiyatlı oluyor. Diyelim, daha fazla uzatmadan ilk ilan numarasını ileteyim ilk önce, unutmadan: 117 475 93 34 ilan numarası, düşünürseniz Seferihisar'daki bu ev için. Bir diğer ilanımız neredeymiş? Bu da Demirsöz Bayramiçi Tepecik Mahallesi, kiralık 2+1 sobalı müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 5.000 TL aylık kirası var. Çanakkale Bayramiç Tepecik Mahallesi'nde. 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. Açık alan belirtilmemiş. Oda sayısı 2+1. Depozito 4.000 TL. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamalarına bakalım. 2+1, 100 metrekare, bir salon, bir kapalı mutfak, 2 oda, bir banyo, WC, soba ısıtmalı müstakil kiralık daire. Market, manav, kasap, işte merkezine yakın mesafedeymiş. Ana cadde, otobüs durakları, belediye binası, banka, ATM'ler, semt pazarı, devlet hastanesi,
İşte liseye hep yürüme mesafesindeymiş. Başka herhangi bir şey var mı? Kendisiyle ilgili durumları yazmış. Onun harici ilk önce şöyle bir konuma bir bakalım. Neredeymiş bu? Nereye yakınmış daha doğrusu öyle diyelim. Eğitimi de verelim. Şöyle haritamızda çıkalım. Yani denize olan mesafemize bakmaya çalışıyorum ama yani bir şey nedir haritamızda iyice saçmaladı. Evet, 38 kilometre, 40 kilometre mesafe diyelim. Geyikli tarafında denize girmek isterseniz nispeten yakın sayılır yani. Araç varsa özellikle diyeyim işte 50 dakikada bir saatte gidebileceğiniz bir mesafe. Hemen fotoğraflarını da bir inceleyelim. Evin fotoğrafları yani çok kötü de değil ama hani böyle biraz önce baktık Antalya'daki ev galiba Kemer'deki ev kadar da şey değil. Yine oturulabilir durumda ama ufak tefek dokunuşlar istiyor bu da. Onun harici fena değil. Böyle çok bir harabeliği şeyi yok. Güzel bir boya ve ufak tefek tadilatta toparlanabilir diyelim. 5000 TL kira fiyatını söylemiştik. İlan numarasını ileteyim. 107 665 99 25 Çanakkale Bayramiş'teki bu evi kiralamak isterseniz. Bu ilanımız neredenmiş? Muğla, Seydi Kemer, Seydi Kemer, Ceylan Mahallesi kiralık 2+1 müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 7000 TL aylık kirası var. 22 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 1000 metrekare yani bir dönümde bahçesi var. 2+1 oda sayısı, depozito 5000 TL. Ne demiş açıklamalara? Seydi Kemer sahil Ceylan'da bulunan müstakil köyümüz bir dönüm arazi içerisinde bulunmaktadır. Bahçe içinde ayrıca depo gibi kullanılan başka bir yapı vardır. Uzun süreliğine kirayı verilecektir demiş. Hemen şöyle bunun da bir konumuna bakalım. İşte denize ne kadar mesafedesiniz onu görelim. Şöyle biraz uzaklaşalım. Biraz daha uzaklaşalım. Evet, Fethiye tarafına 34 kilometre, 35 kilometre mesafedesiniz. Yine bu da yakın sayılabilecek bir mesafe araç olduğu takdirde. Hemen şöyle bir fotoğraflarına geçelim. Bakalım. Evet, bir dönüm bahçe. Gerçekten bahçeniz kocaman bir bahçe. Ayrıca bir depo gibi bir alan da var diyor. Orayı da böyle ne bileyim bir atölye gibi bir şey yapabilirsiniz. Fotoğrafları gezerken ben de bakıyorum o kışlık odununuz da hazır. Yani işte mal sahibi izin verdiği takdirde. Bakın böyle teras gibi bir alanınız da var. Önde veranda var. Ee, Gayet güzel. Asmanız var. Bir dönüm kocaman bir bahçe zaten. Tam bir köy evi. İç fotoğraflarına bakıyorum ama iç fotoğrafları geldi. Yani evet bir köy evi bu yüzden hani bu işte parkeydi, işte fayanslardı, dolaplardı vesaire gibi imkanlar yok maalesef. Ama söylüyorum işte bunlar mal sahibiyle özellikle işte banyo, tuvalet oldukça kötü durumda. E, Yani niye olmasın? Mal sahibi biraz anlayışlıysa belli bir süre kiradan düşürebilir. Başka formüller bulunabilir. Ya da en kötü ihtimalle ben bu evi çok beğendim dersiniz. Mecbur masrafına katlanırsınız o zaman. Öyle diyelim. Yani güzel bir ev iç kısmından dekorasyondan şeyinden bahsetmiyorum ama bir dönüm arazi içerisinde konum olarak da fena değil. Denize 30 kilometre mesafede. Fiyatta 7000 TL. Bunları saydığımız takdirde makul bir rakam diyelim. İlan tarihine bakalım söyleyelim hemen 100 pardon ilan numarasını ileteyim 117 466
1266 ilan numarası bu ilanın diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? İzmir Kemalpaşa 8 Eylül'de kiralık 4+1 dubleks çiftlik evi demiş. 9500 TL aylık kirası var. İzmir Kemalpaşa 8 Eylül mahallesinde 19 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 110 metrekare brüt, 95 metrekare net bir alanı var. 400 metrekarede arazisi, bahçesi var. Kimden? Emlak ofisinden depozito var demiş ama belirtmemiş. Açıklamalarına bakalım. Bunları zaten söyledik. 4+1 sanayi, elektriği ve suyu mevcuttur. Günlük işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir lokasyondadır. Kemalpaşa'nın en nezih mahallesinde yer almaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz demiş. Kemalpaşa biliyorsunuz böyle İzmir'in birazcık böyle dışına doğru olan ilçelerinden ama böyle çok uzak bir mesafe değil. Hani böyle bir köy olarak düşünmeyin. Yeni gelişen iç şeylerinden diyelim, ilçelerinden diyelim. 20 kilometre aşağı yukarı böyle İzmir'in tam merkezine gitmek isterseniz. Şöyle hemen fotoğraflarını da inceleyelim. Ya oldukça büyük bir ev. 4+1. Hani bazen söylüyorum bakın şey de var, yine böyle kamelyası da var bahçe içerisinde. Bahçesi özellikle büyük, 400 metrekare bir alan sonuçta bu da. Onun mutfak güzel. O da temiz durumda yine. Öyle gözüküyor. Evet. Belki duvarlarda bir şeyler olabilir. Bir şeyler yapılabilir. Banyo, tuvalet her zamanki gibi bir masraf gerektiren durumda. Böyle dubleks. Yani onu söylüyordum. Üst katta parke vesaire de yok bu arada. Yani 2 aile olabilir. Hani işte oluyor bazen anne baba işte çocuklarıyla beraber yaşayanlar veya işte böyle bu tarz planları olanlar olabilir. Sonuçta 2 katlı bir ev. Alt üst komşuluk şeklinde böyle bir yaşam da sürdürülebilir. O zaman kira teke düşürülmüş olur. Ya da hani büyük bir ailesinizdir. 4 tane 3 tane çocuğunuz vardır. E, O zaman da ideal olabilir onlar için böyle geniş bir alan. Ya bunun da bahçesi açıkçası çok güzel. İşte kamelyasıyla, ağaçlarıyla. Evde çok kötü durumda, harap durumda değil. Evet, böyle nedir? Biraz tadilat gerektiren yerleri var ama genel durumu iyi diyelim en azından. Hemen ilan numarasını söyleyeyim. 113 279 98 10 İzmir Kemalpaşa'daki bu evi düşünürseniz diyelim 9500 TL'de aylık kirası var. Hemen bir diğer ilanımıza geçiş yaptık. Bu ilanımız nereden? Şöyle bir büyütelim önce. Çan Samateli köyünde kiralık çiftlik demiş. 10.000 TL aylık kirası var. 6.000 metrekare yani 6 dönüm bir bahçeniz var. 60 metrekare net bir alan. Arazi 6 dönüm demiş. Kimden? Emlak ofisinden. Çan Samateli köyü, köy girişi asfalt yola cepheli 6 dönüm tarla içinde 1+1 ev. 3 adet büyükbaş, küçükbaş hayvan ahırı ve samanlık. Güneş enerji sistemi ve kapalı sistem sulama sistemi mevcut. Çiftlik evi arazisiyle birlikte kiralıktır. Bakın yani 6 dönüm bir alan. Bu demin hani Antalya'daki yer acaba dahil mi değil mi diye düşünüyorduk. Bu demiş ki dahil direkt. Şöyle bir nereye yakın ilk önce ona bir bakalım. Şöyle konumdan bir denize olan mesafesine bakalım diyeyim önce. Yani 63 kilometre civarı bir mesafede denize girebilirsiniz. Çardak ne kadarmış mesela? Çardak daha yakın. 54 kilometre mesafede. Assos tarafları ne kadarmış ona bakalım. İşte şuradan ya da Geyikli'ye bakalım ilk önce. 82 kilometre işte Bozcaada'ya geçmek isterseniz işte Behramkale, Assos 87 kilometre. Yani
araç varsa yine hep söylüyorum böyle 1 saatlik belki işte 1 saat 20 dakikalık 1,5 saatlik maksimum yerler. Hemen şöyle fotoğraflarını bir geçelim. Yani bu şey arazi büyük. 6 dönüm sonuçta bir arazi. Böyle bir çiftçilik hevesinde olanlar varsa şayet gerçekten iyi bir rakam. 10 bin liraya hem ev kiralamış oluyorsunuz hem de işte çiftçilik yapabileceğiniz, ufak tefek tarım yapabileceğiniz bir alan, tarla kiralamış oluyorsunuz. E, Yani evin iç tarafı işte köy evlerinde olduğu kadar iyi diyelim. Böyle çok bir lüks değil. Ama böyle bakıyorum ahırları var. İşte ne bileyim tavukçuluk olabilir, koyun keçi tarzı bir şeyler olabilir. Ekstra alanı bol. Yine 6 dönümde bir arazi. Hani bu işte ne bileyim ufak tefek hayvancılık için işte tavuktu şuydu buydu gayet ideal. Bakın kocaman bir alan. Bu hayvanları besleyeceğiniz işte ahırlar da mevcut. Yani bu da açıkçası beğendiğim ilanlardan birisi diyebilirim. Çünkü arazi geniş. Ee, Ya ben artık şehirde bıktım. Ee, Yeni bir şeyler yapayım derseniz alın size iş fırsatı. Elbette ona da bir sermaye gerektiriyor ama yine bir alternatif olabilir diyeyim. İlan numarasını ileteyim. 114 398 62 20 Çanakkale Çan'daki bu yerin diyelim ve son ilanımıza geçelim. Bunu son anda bonus olarak aldım. Çünkü hoşuma gitti. Gülsuyu'nda minibüs caddesi üzerinde kiralık müstakil ev diyor. 11.000 TL aylık kirası var. İstanbul Maltepe'de 27 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 90 metrekare brüt, 80 metrekarede net bir alanı var. 11.000 TL depozitosu var yine. Kimden? Emlak ofisinden. Detaylı bilgi için arayınız demiş. Neden aldım bunu da son dakika? Çünkü İstanbul'da yani müstakil ev bulmak zor. Hani bu böyle bir gece konudan ziyade gerçekten böyle bir müstakil ev gibi çok dıştan güzel, bakımlı duruyor. Bahçe alanı da çok geniş. Yani İstanbul'da nerede bulacaksınız? Ve özellikle Maltepe'de mesela yani e, Anadolu yakasının böyle çok ücra köşesi de değil burası. E, O yüzden gerçekten hoşuma gitti. Bunu da ilanların arasına eklemek istedim. Arada yorumlarda da soran oluyordu. Onlar için de böyle bir alternatif ilan bırakmış olalım. Hemen bunun da ilan numarası. Tekrar merhaba. Yine son bölümde bir problem oldu. Geçen videoda da yine aynısı olmuştu. Sorunu çözmeye çalışıyorum. Zaten videonun sonuna gelmiştik. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.